Herkese merhaba. Bugün kendi bahçem, şeftali bahçemi tanıtacağız. Şu an kontrollerini yapıyorum. Ağaçta herhangi bir kışın aksaklık olmuş mu? Herhangi bir olumsuzluk var mı? Onların gözlerini şu an bakıyorum. Hava sıcaklığı takriben 20 derece. Şubat ayındayız. Şu an gözler biraz kabarmış. Bu bizim istemediğimiz bir şey. Biraz erken uyanmaya başlamış ağaçlarımız. Olumsuzluk göremiyorum şu an. Herhangi bir hastalıktır vesairedir. Sürgünleri falan gayet temiz, güzel. Ağaçlarımız geçen yıl Şubat ayında ektik. 1 yaşında şu an. Gelişimleri gayet güzel. Yaklaşık 370 tane ağacımız var burada. Gövde kalınlığımız istediğimizden daha fazla oldu maşallah. Yani herhangi bir aksaklığımız yok. Gelişimleri çok güzel. Fidanlarımız küçük olduğu için aralarına soğandır, işte sebzedir vesaire bunlar ekilebiliyor. Büyüyünce de ekiliyor da biz biraz ağaçları sık ektiğimiz için biraz fazla gölge olacak. Sebze işte o tarz şeyleri ekmeyeceğiz. 5 çeşit burada şeftali var. Aslında yarı tül dediğimiz nektarin de var. Tül dediğimiz şeftali de var. Bunları işte sırayla ektik böyle. Belki 2 çeşidi bize verim sağlamayacak burada. Yani bölgesini sevmeyecek, toprağını sevmeyebilir. Şu an biz bunları ektik. Evet, ağaçlarımız güzel gelişti. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu 2. yıl, 3. yıl artık verim yapmıyor bu ağaç. Öbürküler veriyor, bu cins vermiyor. Onları aşı tekniğiyle normal şekilde aşılıyoruz. Verim olan cins hangisi ise ona çevirme şansımız var. Yani biraz daha takip istiyor bu işler. Yani daha önceki videomdaki gibi aslında bu iş biraz doktorluk gibidir. Yani baktığınız zaman ağaca şöyle karşıdan anlamanız gerekiyor. Yani bu ağaçta kökünden, gövdesinden, lider dallarına kadar, ince dallarına kadar bu ağaçta ne olabilir? İşte rengine bakarsınız, gelişatına bakarsınız, boyuna bakarsınız. Örnek olarak Şubat'ın şu an 8'i, şu gözler kabarmaya başladı. Yani istemediğimiz bir şey havanın sıcak olduğundan. Yani ağaç uyanmak istiyor aslında. Hava sıcak diyor. Ben bahar geldi zannediyor şu an ağaç. Bu göz kabaracak. Ondan sonra bu Nisan ayında -1'lere falan düştüğü anda bu göz yanacak. Yani bu artık verim vermeyecek. Yani bizim korkumuz şu an o. Yani bunda çeşitli teknikleri var. Mehmet arkadaşımın anlattığı gibi kendi bahçesinde, ayva bahçesinde sprinklerle soğuk havalı ayazlarda tepeden su vererek o ayazı dağıtmaya çalışıyor. Yani o da bir teknik. Lastik yakan, saman yakan, dumanlama, rüzgar türbinleri. Yani o saatlerde rüzgar estiriyorlar bahçelerde. Çok tekniği var bu işin ama benim aslında önerim çok heyecana gerek kalmadan bu tarımda bölgenize hangisi ne uygunsa, şeftali uygun olabilir, kivi uygun olabilir, örnek veriyorum ahududu uygun olabilir ama bunun pazarını hem yakalayacaksınız hem de bu ürün burada ayak uydurabilecek mi? Yani biz bu bahçe armut bahçesiydi daha önce. Armut olmadığı için biz de karar verdik şeftali uygun gördük bahçemizde, şeftaliye çevirdik. Ağaçlarımızı budarken 4'e 3 ektiğimiz için ağaçları 4 metre 3 metre biraz dar bırakacağız. Yani çok ağaçları yaymayacağız. Biraz dikine gitmesi gerekiyor. Çünkü traktör ilaç atarken veyahut da traktörle bir işlem yaparken hasat zamanı olsun vesaire traktör dallara çarpabilir, dalları kırabilir. Topladığımız meyvelere zarar verebilir vesaire. Onun için özellikle mesela şu dalı alabiliriz. Ondan sonra bu dallar çıkabilir. Ondan sonra bu dal buraya yeter, bu dal buraya yeter, bu dal buraya yeter. Üçlü de bırakabiliriz, dörtlü de lider bırakabiliriz. Ondan sonra ağaçlar seneye, bu sene şekil budaması, ondan sonra gelecek yıllarda yani bundan sonraki yıllarda yapacağımız budamalar verim budaması. Şimdi bunu düzgün budamazsanız hastalığa fazla yakalanabilir, ağaç kendini geliştiremeyebilir. %60 temeli budamadır yani ağacın ilaçtan ve gübreden daha fazla önemli olan bence yani benim kendi kanaatim bu. Mart-Nisan aylarında havanın gidişatına göre gübreleme, mesela diplerini açma gibi işlemler bu aylarda yapılır. Sonra gübresini verirsiniz. Şeftalide en başta atılacak ilaç bordo bulamacı, klok hastalığı için yani özellikle yaprak kıvırcıklığı yapıyor. Onlara çok dikkat etmek lazım. 2 veyahut da 3 sefer bölgenin durumuna göre bordo bulamacıyla ilaca başlarız. Diğer işte böcektir. Ondan sonra diğer mantar hastalıkları işte yaprak deleni var. Tedbir amaçlı ilaçlıyoruz. Haziran ayı gibi, Mayıs sonu gibi veya Haziran'ın 15'i gibi diyelim, bölgeye göre değişir. Mesela şunlar göz. Burada meyve tutumu çok olmuş örnek olarak. 5-6 tane bir yerde meyve var. Bunları serekleme diyoruz. Bazı yerlerde tekleme diyorlar. Bunları 2 tane bırakırız burada, alırız. Niye? Ağaç hem rahat geliştirsin meyvesini hem de güç olarak seneye hazırlık yapsın. Şimdi bu sene yaptığımız bakımların birçoğu da
seneyedir aslında. Seneye de çok büyük faydası vardır. Ağaç Ağustos ayında, Temmuz'un sonuna doğru seneye yatırım yapmaya başlar. Hani biz hasadı yaptık Temmuz ayında örnek veriyorum veyahut da Ağustos ayında, cinsine göre değişiyor meyvenin. Tekrar biz sulamaya devam ediyoruz. Yani biz meyveyi topladık. Ya, işimiz bitti değil. Sulayıp seneye olan şu gözlere faydamız olması lazım. Yani seneye ağaç tekrar verime geçsin. Verim de kazançtır yani sonuçta. Yani herkes sonuçta bu işi bir şekilde para kazanması gerekiyor ki sürdürebilsin bu işleri. 20 liraya da satabilirsiniz aynı ürünü. 30 liraya da 35 liraya da satabilirsiniz. Yani bu ürünün kalitesi, görünümü, cilt güzelliği, renk olsun. Hep bunları biz dengeli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bölge olarak kaliteli ürün çıkartırsak o bölgeye daha fazla tüccar gelir. Daha fazla satış olur. Örnek olarak bu bölgede ben şeftali üretiyorum. Tüccar sadece benim için buraya gelmez. Ama burada 20-30 bahçe olursa tüccar gelir, onlar pazarlık aşamasında meyveye bakarlar, anlaşılır. Zaten piyasa aşağı yukarı belli olur. Ona göre pazarlık yapılır. Tüccara malı satarsınız, rahat edersiniz. Yani bölgesi olarak da ne ektiğiniz çok önemli. İşte heyecana gerek yok. Şimdi burada her taraf elma armut bahçesi. Gidip de burada ahududu ekmenin bir mantığı yok yani. Örnek olarak veyahut da farklı bir cins aklınıza ne gelirse artık onu ekip de şimdi tüccar armut elmaya geliyor ama sizin bahçenizde ahududu var. Bunu satamadıktan sonra piyasada 100 lira değeri de olsa siz bunu 10 liraya 20 liraya kime satacaksınız? Yani hani önemli olan ürününüzü kaliteli çıkartıp oradan markalaşmanız gerekiyor. Bir de ağaçları sevmeniz gerekiyor. Ben bazen tek başıma bahçeye geldiğimde ağaçlarla konuştuğum dönemler oluyor. Yani bu işin esprisi olsun ama bu işi sevmeniz lazım. Zorluğu var ama bir o kadar daha güzelliği var. Nasıl zorlukları var? Örnek veriyorum. 1 derecede bu bahçeye gelebilirsiniz. Hava sıcaklığı 1 derece. Soğuk, üşüyorsunuz dışarıda. Ama siz burada işe başladığınız zaman o 1 derece hiç aklınıza bile gelmiyor. O tempoyla ısınıyorsunuz. Ağaçlarla böyle haşır neşir oluyorsunuz. Veyahut da toprağa kazıyorsunuz. Bunlarla vakit geçirirken zaten üşümeyi anlamıyorsunuz. Yani sevmeniz gerekiyor. Bu ağaçta sevgiyi gerçekten anlıyor yani. Ben bunu hor davransam, bunu mal gözünden baksam bu ağaç emin olun ki bu kadar narin, bu kadar güzel, bu kadar verimli olmaz yani. Burada kullanacağımız sulama sistemi, damlama sistemi olacak. Benim su kaynağım dere. Bizim bu tarlanın hemen altından bir tane dere akıyor. Yani 12 ay boyunca akar. Yazın hiç kurumaz. Suyu biraz azalır ama kuruma şeyi yok. Bir de elektriğimiz var burada. O da büyük bir şansımız bizim. Elektrikli motorumuz var. O motor suyu çekiyor, filtreye veriyor. Filtre çünkü kum çekebilir, pislik çekebilir. Filtreden temizlenip su sisteme giriyor. Çekicimizi derenin içine koyuyoruz. Ağzına check valve var. Yani motor içinde su olmadı mı, yani bordo su olmadı mı suyu çekemez ve motor yanar. Yani bu birçok motorda böyledir. Benzinli motorlarda olsun, dizel motorlarda olsun ve elektrikli motorlar. Bunun içinde bir pompa vardır. O pompaya su gitmedi mi o suyu çekemez. Ağızda check valve var. Biz sezon başı kontrol ederiz. Eğer borunun içinde, çekicinin içinde su varsa gerek yok. Eğer su yoksa doldurma haznesi var. Ağzına kadar doldururuz. Ağzını kapatırız. Ondan sonra şartelimizi kaldırırız. Motor çalışmaya başlar. Bizim işimiz bu yönde kolay. Yani bazı bahçelerde insanların suyu yok. Bazıları 1 kilometre, 2 kilometre yerlerden su getirmeye çalışıyor. Bizim bahçemiz bu yönden işçilik bakımından olsun, her bakımdan şu an kolay. Toprağımız biraz kumlu olduğu için suyu biraz fazla süzüyor. Biraz daha fazla sulamaya ihtiyacımız olacak. O yüzden şansımız dere diyoruz. Yani bu dereye de sahip çıkıyoruz. Etrafımız tertemiz baktığınız zaman. Sonuçta biz bu dereden meyvelerimize su veriyoruz. Herhangi bir kimyasal karışmıyor, herhangi bir şey yok. Tertemiz akan bir deremiz. Mesela şu an dışarıdayız ama aynı evimiz gibi olması lazım yani. Hijyen çok önemli gerçekten. Örnek olarak budama yaparken bir hastalık vardır ağaçta. Yani siz bunu gözden göremeyebilirsiniz. Siz orada budama yaptınız kendi makasınızla. İşiniz bitti, eve geldiniz. Ertesi gün kendi bahçenize budamaya geleceksiniz. Orada budamış olduğunuz hastalık makasınıza bulaşabilir. Oradan da kendi ağaçlarınıza zarar verebilirsiniz. Yani biz özellikle her sabah işte buraya geldiğimizde dezenfektanımız, fısfısımız var böyle. İçine dolduruyoruz. Makasın ağzına, testerenin ağzına fısfıslıyoruz onları. Mikrop varsa ağaçlarımıza işte farklı ağaçlar, yani sadece kendi bahçemiz için değil. Başka bahçede de budama yapsak bunlara önem gösteriyoruz. Yani benim bahçemde de hastalık olabilir. Yani bunu göremeyebilirim.
Bu sistemi şu motorun olduğu yerden 90'lık kangal borumuzu gömeceğim toprağın içine. En az 50-60 santime, yani traktör yarın öbür gün sürüm yaptığı zaman boruya veya sisteme zarar vermesin diye biraz derine gömmek gerekiyor. Buradan alıp tarlanın ortasından ta tarlanın sonuna kadar, yani baş kısmı dediğimiz sonuna kadar bu boruyu gömeceğiz. Ağzına bir tane kör tapayı takacağız. Ondan sonra o kangal boruyu kapatmayacağız tabii. Yani şimdi biz hendeğimizi açtık, boruyu gömdük ama bunu direkt kapatmıyoruz. Ana merkez borusuna da delikler açıp dağıtmak gerekiyor, yani sağa sola. Onları da deliklerini açıp o boruların bağlantısını yaptıktan sonra toprağımızı kapatabiliriz. Sağlı ve sollu ağacın iki tarafına damlaması geçecek. Haziran 10, Haziran 15 havanın gidişatına göre, yağmur durumuna göre ondan sonra biz sulamaya başlayacağız. Hem gece sulaması daha güzel oluyor. Hava serin oluyor. Direkt güneş ışığı yakmıyor. Sulanan o topraktaki suyu nem olarak yukarıda vermiyor. Çekmiş oluyor suyu zaten sabah. Ondan sonra ağaçlarımız mantar hastalığına karşı biraz daha dirençli oluyor. Yani ben hatta şöyle bir sistem de düşünüyorum. Şimdi 370 ağacımız var. Belki iki kısımda ben burayı sulayabilirim. Yani tek seferde 370 ağacım sulanmasın. Bunu ikiye bölebilirim. Çünkü basıncı yetmeyebilir. Mesela ilk suyun girdiği yer fazla sulanabilir. Belki ortalara vana kurabilirim. Ben damlama sistemini kurduktan sonra ondan sonra buna karar vereceğim. O kurduktan sonra o sistemi değiştirebilirim yani. Buraya vana koyabilirim, o taraf sulanır. Sonra orayı kapatırım, burası sulanır. Bunu otomatik hale de getirebiliyorum. Birinci istasyon açar, 2 saat sulanır. Öbür istasyon kapanır, 2 saat. Hani sadece ben bunu kontrollerle yapacağım. Suyun basıncına göre, yani ezbere bir iş yapmak istemiyoruz burada. Bu sistem ömür boyu size bahçenize hizmet edebilir. Yani bir daha hani patlatmadıktan sonra, herhangi bir zarar görmedikten sonra boruyu bir daha belki 20 sene sonra bahçe değişikliği yaparsanız, sistem değişikliğine giderseniz belki o zaman göreceksiniz yani.